trans erkek olarak tanımlıyorum kendimi. Öteki kimliğim var. Trans erkekler içerisinde de normatif trans erkek performans sergilemediğim ve bu normlara da kabul etmediğim için ayrı bir başka bir kimliğe yine sahip oluyorum. Burada da beni zorlayan şeyler karşıma çıkan normlar oluyor haliyle. Yani trans erkekler içerisinde de makbul ve kabul gören bir erkek değil. Zaten na-trans heteroseksüel erkekler arasında da pek makbul bir erkek değil. Burada farklı bir erkekliği inşa ederken tabii ki de zorluk çekiyorum. Trans olmak benim için kendin gibi olmak. Yani hangi cinsiyet kimliğine aitsen, biyolojik cinsiyetin dışında nasıl bir cinsiyet performans sergilemek istiyorsan öyle bir performans sergilemektir. Normatif bir kadına ya da normatif bir erkeğe sadece ona benzeyip o konfor alanını o şekilde kullanmak bana birazcık garip geliyor. Zorunlu kadınlık deneyimi yaşamış bir trans erkeğim ve yer yer hala bazı yerlerde sahip olduğum cüzdanımda maalesef taşımak zorunda kaldığım bir pembe kimlik var ve bu pembe kimliğe göre kadın olarak atanıyorum. Ve buralarda toplumsal olarak kadın cinsiyetine sahip insanların yaşadığı zorlukları yaşamak zorunda kalıyorum. Ve bu deneyime sahip olmak benim için evet zor ama bence de önemli ve kıymetli. Ben sahipleniyorum. Mesela işte ben daha doğmadan bir çeyiz sandığı hazırlanmış ve o çeyiz sandığının içerisinde ben kız çocuğuyum, heteroseksüel bir kız çocuğuyum, bir erkekle evlendim ve kullanacağım eşyalar konmuş. Yani o kadar öngörülü ve o kadar aslında hadsiz bir şey. Sonrasında zamanla şunu fark ettim. İşte o ben doğmadan doldurulan sandık, çeyiz sandığı yavaş yavaş boşaltıldı. Hani bu ciddi bir şeydir oldu benim hayatımda. 5 ay önce bir operasyon geçirdim. Bir meme ameliyatı geçirdim ve hani galiba şimdiye kadar hayatımın en kötü zamanıydı. Ailemle olan ilişkilerim açısından. Onlara bunu açıklamak, onların karşısına geçip bunu açıklamak bana şimdiye kadar açıkladığım birçok şeyden ağır hale geldi. Çünkü bu bedensel bir şeydi. Ve sanki o memeler bana ait değildi de ailenin bir ortak mirasıydı, ortak bir karar vereceği bir şeydi, bir metaydı. Onun gibi davrandılar. Bunun karşısında durdular. Hani bunu yaparsan seninle görüşmeyiz diye tehdit ettiler. Ve mesela ben annemle bir keresinde bir trans erkek olmam üzerinden bir sohbet ederken yani tamam da işte bizim için bir şey yok da işte el alem ne der işte akrabalara ne diyeceğiz gibi bir şeye giriştiğinde dedi bana hani queer bir yerden. Tabii queer değil. Kaygılı bir yer aslında. İyi o zaman penisin olmak zorunda değil. Hani sakalların da olması olur. Hani gibi açıklayamayacağı işte bedensel olarak kendisi değil ama belki etrafına kendi el alem çevresine ifade edemeyeceği ve kendisini daraltacağını düşündüğü yerlerde benim bedenim üzerinden bir baskıya giriştiler. Aslında ailem için bir sorunu yoktu bunun ama işte memelerimin olmadığını fark eden bir akrabanın onlara soracağı soru karşısında onların zor durumda kalması durumuydu o baskı aslında. Ben onu hissettim. Çünkü 2 saatte toparlanmazdı, 3 saatte toparlanmazdı. Yoksa şu an kötü olurdu ilişkimiz. Trans erkeklerin ve trans kadınların yer yer farklı konularda farklı ayrımcılık türlerine de maruz kaldığını görüyoruz. Yani kendi aralarında da bütün translar hep aynı yerden, aynı şiddette ve aynı ayrımcılığı görmüyorlar. Toplumsal algılanan kimlikleri yani biyolojik kimlikleri genellikle atanan cinsiyetleri üzerinden erkekliğe yaklaşmaları ya da erkeklikten uzaklaşmaları bakımından toplumda tehdit unsuru olarak ya da yer yer bazen desteklenen bir kimlik olarak karşılık bulabiliyor. Neticede transın dönmesin yani dönme olma noktasında aynı derecede bir ayrımcılığa maruz kalıyorsun. Fakat sonra sana şunu söylüyor. Sen neyi terk ettin ve sen neye dönüştün? Burada kutsal olan şey toplum için erkeklik olduğu için trans erkeklerden öte trans kadınlar bu erkekliği ellerinin tersiyle itip toplum tarafından ikincileştirilmiş, aşağılanmış kimlik olan kadın olma kimliğini beyan ettikleri için daha farklı bir motivasyonla ayrımcılığa uğruyorlar. Bu da aslında transfobinin ötesinde toplumsal kutsanmış erkeklik ve erkeklik sorunu yani erkeklik belası ile ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Burayı da böyle okuyorum ben. Trans erkeklerin de birçoğu
trans olmayan erkeklerde olduğu gibi bir rol model koyarlar ortalarına. Bir erkeklik modeli vardır ki bu dediğim gibi hegemonik erkekliğe ne kadar yakın olursa toplumsal olarak kabulü ve desteklenmesi o kadar güçlüdür. Trans erkekler de bu yanılgıya düşerek, nasıl trans erkekler bu yanılgıya düşüyor, onlar da tam anlamıyla bu yanılgıya düşerek kendilerini normatif bir erkek olarak inşa etmeye başlarlar. Çok kötü, benim için çok can alıcı ama zorunlu kadınlık deneyimlerinde maruz kaldıkları ayrımcılığı ve ikincileştirmeyi ya da şahit oldukları bu durumları çok içeriden görmelerine rağmen bu kadar da ikiyüzlü davranabiliyorlar. Yani işte bir kadına kötü davranmıyorsanız bu diğer erkekler tarafından sorgulanabilir. Ya da eşitlikçi bir yerden bakıyorsanız bu soru, sen nasıl erkeksin? Erkek adam böyle yapmaz diye hizaya sokulan, hani nasıl trans olmayan erkekler hizaya sokuluyorsa trans erkekler de hizaya sokulur. Ve aslında kimlik inşalarında bundan çok etkilendikleri için ortaya trans erkeklerden çok daha transfobik, homofobik, kadın düşmanı erkekler çıkabilir. Benim için trajikomik bir durum. Yani bu deneyime sahip olmuş, bu hafızaya sahip olmuş, bu pencereden daha öncesine bakabilmiş ve hatta çoğumuz buna maruz kalmış olarak biz bu erkeklere nasıl dönüşebiliriz? Kadın olup, trans erkek olup, işte eşcinsel olup, hetero olup hiç fark etmiyor. O zihniyete sahipseniz, yani erkeklik üreten bir yerdeyseniz zaten insanlara ayrımcılıkla boğuşmak zorunda bırakırsınız. Bu yüzden hani üniversiteye gidene kadar birazcık benim için o yalnızım, tekim şeyi geçerliydi. Hani bir ben böyleyim herhalde, yani başka yok etrafımda. Hatta gariptir. Belki homofobiktim de yani. Hani çünkü ortaokulda bir eşcinsel olduğu söylentisi yayılan bir arkadaşa karşı şeyim olmuştu, yani hatırlıyorum. Ayrımcı söylemlerim olmuştu. Onlarla birlikte gülmüştüm ben yani. Çok korkunç benim için şu an. Ama yapmıştım bunu ve yıllar sonra buldum ben o çocuğu. Karşılaştık, tanıştık. En azından şimdi o konuda biraz daha rahatım ama o zaman öyleydi. Hatta bana çıkma teklif eden bir erkek arkadaşım lisede. Oğlum git erkeğe nasıl çıkacağız falan diye. Yani reddetme biçimim homofobikmiş mesela. Hani bunu tabii çok sonradan yapıyor. Çünkü burada transfobinin ötesinde bir de erkeklik mevzusuyla ilgili ciddi bir mevzu var. O da şöyle. Açalım. Açayım ben. Kim ki? Tam güzel yerim geliyor. Çok güzel.